Arriba! Bitcoin'i kim yükseltiyor? Bitcoin neden yükseliyor? Yükseliş daha da devam edecek mi? Eren, buradan girsek para kazanır mıyız ya? Bu soruların cevabını bugün vereceğiz dostlar. Ortam yanıyor ama sadece Bitcoin değil, tüm piyasa yükseliyor. Ayrıca Ripple'ı da XRP'yi de özellikle analiz edeceğiz. Çünkü o da bir dönüm noktasında, bir yol ayrımında gibi duruyor. Ripple şirketiyle XRP coin arasındaki bağ kopabilir mi? Neler olabilir? İşte hepsi bu videoda olacak. Çünkü Ripple'ın aylardır beklenen mahkemesi var diyerek hiç uzatmadan başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup yanındaki zile dokunmayı sakın unutmayın. Ayrıca her izleyenin de yorumlarını, videodaki beğeni butonuna dokunmalarını özellikle bekliyorum. Sizlere düzenli bir şekilde bu yayınları yapabilmek için gerçekten etkileşimler çok önemli oluyor. Şimdi bakalım Bitcoin'i kim yükseltiyor? Eren, Bitcoin neden yükseldi? Bunun bence çok net bir cevabı var. Önceki videomda da var bu cevap aslında. İzlemediyseniz onu da mutlaka izleyin. Bitcoin'i 11.800 dolara neden yükselmesi gerektiğini ben analizlerle açıklıyor ve CME grubunun Bitcoin'de başlattığı ikili opsiyon hizmetinden o videoda bahsettim. Bunun Bitcoin'e ekstra hacim getirebileceğini de ben altını çiziyordum zaten. Dolayısıyla yatırım tavsiyesi olmasın, fakat 11.800 dolar bence gelecek abi. Eninde sonunda gelecek. Nedeni zaten o videoda. Şimdi CME Group daha ilk günkü işlemleriyle tam 275 Bitcoin'lik, yani ortalamada da işte 2 milyon dolarlık falan bir işlem yaptı. Şimdi CME ile BAK platformunu karşılaştırmışlar ama BAK platformu aslında bir startup ve arkasında tamam Atlantalı Intercontinental Exchange olsa da nihayetinde dediğim gibi bir startup. Ama CME 4500'den fazla çalışanıyla çok daha büyük bir şirket. Önceki videoda dediğim gibi ikili opsiyonlar vadeli işlemler gibi değildir dostlar. Kullanımı çok daha basittir. Dolayısıyla basitlik çok daha fazla yatırımcıyı Bitcoin'e çekebilir. Fakat bakın, nihayetinde bunlar türev piyasalarıdır. Yani türev eşittir suni piyasalar dostlar. Bugün CME Group bu ikili opsiyonlarla Bitcoin'i kolayca yükseltebiliyorsa yarın da aynı şekilde düşürebilir. Baktığınız zaman evet, yükseltme gücü olanın düşürme gücü de olabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Ama biliyorum da yani bir yandan hepimiz Mayıs ayındaki bu blok yarılanmasını bekliyoruz. Yani artık Mayıs ayına bir yaklaşsak diyoruz ve yaklaşırken de zaten Bitcoin'in çok yükselmesini istiyoruz ama blok yarılanması için bence şunu söyleyeyim, o olumlu havayı bence hala yakalamadık. Bence gerçekten son 1-2 senenin en güçlü yükselişine giriyoruz diyebilmek için önce o 11.800 dolardaki gap boşluğu, yani fiyat boşluğu dolacak. Sonra da 13.800 doları yakalayacak abi. 13.800 dolar son 5-6 ayın trend en top noktasıydı. O yüzden benim beklentim çok net şekilde bu. Dostlarım, 1000 dolar, 2000 dolar yükselmesi hemen 20.000 dolarlar geliyor. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Bitcoin tarihin en büyük yükselişine hazırlanıyor anlamına gelmiyor. Beni biliyorsunuz. Bakın, beni biliyorsunuz. Ben bu kanalda pozitif bir duruş sergilerken çünkü pozitif olmamız da gerekiyor abi. Bu hata affetmeyen piyasada pozitif, umutlu olmamız da gerekiyor ki para kazanabilelim. Ama tabii ki de realistik de olmak lazım. Yani burada biz bizeyiz abi. Sağ olun, videolarımı izliyorsunuz, yorumlar yazıyorsunuz bol bol. Ben de onlara cevap vermeye çalışıyorum ama burada polyanacılık oynamaya da gerek yok. Tamam, bunları konuştuk. Peki Eren, bundan sonra Bitcoin'e ne olacak? Bize biraz da ondan bahset derseniz de şu an bakın, hedef olarak 9.000 dolar görünüyor. Eğer 9.000 doları yakalayıp aşarsak da 10.100 dolar bir sonraki hedef olabilir. Ama tabii aralarda illaki düzeltmeler falan olabilir ki zaten üçgenden ve takozdan da yeni çıktık. Uzun vadeli böyle çok net bir görünüm henüz yok. Olduğunda da zaten hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum ki bir önceki videoda sizinle yaptığım analize göre de Bitcoin'de yükseliş için 17 Ocağı ben işaret etmiştim ve önüne arkasına 2-3 gün coin demiştim abi. Öyle bir not düşmüştüm. Evet, burada baktığımızda şimdi hepimizin beklediği gibi oldu. Yani artı eksi önüne 2-3 gün koyarak oldu ama olmayabilirdi de. Dolayısıyla ben analizi, öngörüyü, içgörüyü size atıyorum. Evet, sonra gerisi size kalmış. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu arada Bitcoin SV'den de bahsetmek lazım. Dostlar, Bitcoin SV, Bitcoin Cash ile de birlikte şu ortamda özellikle SV, Bitcoin SV, Satoshi Vision'dan bahsediyorum. %94 yükseldi dostlar ya. Hatta bir ara baktım %120 falan da bulmuştu ama çok kısa sürdü yanılmıyorsam. Bitcoin Cash'i geçti ama sonrasında tekrar Bitcoin Cash'in arkasında kaldı ve şu aralar tüm kripto paralar içinde 5. sırada bulunuyor Bitcoin SV. Ve Tether'i de fiyat olarak değil, yani biliyorsunuz Tether 1 dolara sabit ama market cap olarak, piyasa değeri olarak geçti Bitcoin SV. Ve bakın, bir şey söyleyeyim size. Bugün sağlam bir boğa sezonu gelsin, yükseliş sezonu gelsin.
Tether market cap olarak düşer abi 15. 20. sıraya kadar. Neyse sonuç olarak Bitcoin SV sağlam yükseldi. 1000 lira coin'in parası 2000 lira oldu ama uyarayım dostlar, bunlar suni yükselişler. İşte burada Bitcoin SV bu kadar yükseldi diye onun harikulade bir proje olduğu anlamına bu kesinlikle gelmiyor. Çünkü piyasaya yeni giren arkadaşlar da ister istemez böyle düşünceler olabiliyor. Ama ben bunu da uyarmak istiyorum sizi. Bunlar suni yükselişler ve şişmiş coin'e de ben genelde girmem. Girip girmemek tabii ki de size kalmış. Şimdi dostlar muhabbet güzel. Bunun için teşekkür ederim size ve ortamda Bitcoin'de ve diğer kripto paralarda çok sıcak dedik. En sıcak olanlardan bir tanesi de ne dostlar? Başta söylediğim gibi Ripple'ın XRP'si ve orada şu söz geldi aklıma. Beklenen gün gelecekse çekilen dertler kutsaldır diye böyle bir ergenlik zamanlarımızdan kalan bir söz vardı dostlar. Biliyorsunuz böyle hatıra defterlerine falan yazardık. Bu söz şu an herhalde en çok XRP ve Ripple yatırımcıları için geçerlidir. Çünkü biliyorum kiminiz 50 centten, kiminiz 1 dolardan, kiminiz de 2-3 dolardan aldı ve bekliyorsunuz. Yani haklı olarak bekliyorsunuz abi. En azından paramı kurtarayım diyorsunuz ki bu zaten çok insani bir şey. Şimdi Ripple'da 1-2 senedir artık böyle yılan hikayesine dönen şu mahkeme dava işlerinde yol ayrımına kritik sürece geldik. Çünkü bugün Ripple'ın mahkemesi var ve her ne kadar tüm piyasayla birlikte XRP yükselse de bu mahkemeden XRP için olumlu bir karar çıkması durumunda XRP'ye ekstra çok sert bir hareket gelebilir ve XRP'nin fiyatını yükselten veya düşüren çok yüklü alımlar veya satımlar yapan balinalar artık XRP için yeni bir karar aşamasında olabilirler. Sonuçta yani bugüne kadar XRP'yi düşürenler şimdi yüklü XRP alımları veya satımları için yeni bir sayfa açmak isteyebilirler ama dikkat dostlar. Hatta konuşacağız abi. Önden ben ipucunu da vereyim. XRP bu davalar neticesinde menkul kıymet sayılırsa ben size çok net söyleyeyim abi. Çarşı karışabilir ve bu davadan dolayı eğer yasal sınırlılıklar oluşursa Ripple yoluna mecburen XRP yerine başka bir coin'le de devam etmek zorunda kalabilir. Düşünün abi yani Ripple ve XRP'nin ayrılması gibi bir senaryodan bahsediyorum size. Elbette temeller henüz oluşmuş bir durum değil bu ama ben burada biliyorsunuz abi geleceğe yönelik çıkarımlar da yapmaya, öngörüler sunmaya da çalışıyorum. Yoksa haberleri internetten de okursunuz yani değil mi ya? Onları oradan da okuyabilirsiniz ama bu çıkarımı işin yazılımsal detayından değil, business ve iş hayatı ve ekonomi, regülasyonlar penceresinden, hukuksal düzenlemeler penceresinden yaparak, oralardan bakarak yapmaya çalışıyorum. Hepsini konuşacağız ama eğer kafanızda hiçbir şey oluşmuyorsa yani Eren sen burada ya nelerden bahsediyorsun ben bu kadar dakikadır ben seni izliyorum ben hala hiçbir şey anlamadım diyorsanız da eminim videoyu izlemeye devam edin, bir şeyler kapacaksınız. Eğer kapmıyorsanız da belki yolun çok başında olabilirsiniz. O zaman da benim kanalımda başlangıç seviye adlı bir playlist var, oynatma listesi var. Onu mutlaka izleyin dostlar. Şimdi devam edelim. Bir de ne dedik abi? Bir de ne dedik? Balinalar dedik. Başta Ripple balinası olmak üzere Ripple şirketinin kendisi de bir balina çünkü. Başta işte bu Ripple balinası olmak üzere diğer balinalar XRP'nin fiyatını ne kadardır düşürüyor? Ben size sorayım ya. Ne kadardır XRP'nin fiyatını Ripple şirketi ve başka balinalar sata düşürüyor? Bu süreç ne kadar? Ben size söyleyeyim. Bugünkü, dünkü ve bir süredir olan o ufak yükselişleri saymazsak Ripple 2 senedir falan düşüyor değil mi? Yani diğer birçok coin gibi düşüyor. İşte bu mahkeme olayı bugün biterse bu Ripple için bir XRP için de tabii ki bir dönüm noktası olabilir. XRP için, Ripple için bambaşka senaryoları konuşabiliriz dostlar. Şimdi XRP coin'inin bağlı olduğu Ripple şirketi hakkında XRP'ye yönelik açılmış toplu davalar bulunuyor. İsterseniz mahkeme tarafında biraz detaylandıralım. Bu arada bu davalar temelde hepsine bakın birkaç tane dava var ama temelde iki konuda toparlanıyor. Ripple'a yöneltilen suçlamalardan birincisi ki aslında bir noktada da haklı olabilirler. Ripple 2013 yılında, 2014 yılında ve Temmuz 2018'de kayıt dışı şekilde bol XRP sattı. İddia bu ama yani zaten Ripple'ın son 1-2 senedir hunharca XRP sattığını hepimiz biliyoruz. Bu satışın nedenlerini de az sonra konuşacağız ama bu arada bu davayı açan da bizzat Bradley Stock adında bir XRP yatırımcısı. Gerçekten hani biz olsak Türkiye'de bunun arkasından baka kalırız herhalde ama sonuçta Ripple istediği kadar XRP bizden bağımsız bir coin, bağımsız bir topluluk desin. Ripple olarak XRP'nin yatırımcılar tarafından satın alınmasına ön ayak oluyorsan, insanlar senin için Ripple için gidip XRP satın alıyorsa senin de birazcık
sorumluluk hissetmen gerekiyor değil mi? Adımlarını ona göre atman gerekiyor. Her neyse dostlar, biz devam edelim ve Ripple'a açılan davalarda ikinci olayı konuşalım. İkinci olayda XRP'nin security token, yani altın gibi bir menkul kıymet olarak sayılması üzerine Ripple diyor ki hayır, ben bu davaya şiddetle karşı çıkıyorum. Yazılı ve sözlü savunmalarımı mahkemeye sunuyorum. XRP kesinlikle altın gibi bir değer saklama aracı değil. Bir utility token, yani işlevsel, işlevi, amacı olan bir token. Kullanım amacı olan bir token diyor. Birazcık topu da taca dağıtıyor ve diyor ki davada zaten zaman aşımına uğradı diyor dostlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Daha şurada yani 2 sene önce falan çıkıp özel görseller hazırlayıp Ripple ve XRP birbirinden bağımsız oluşumdur. Ripple bir şirkettir. XRP bir topluluktur. Dolayısıyla XRP merkeziyetsizdir demedim mi? Demedim mi abi sen bunu ya Ripple olarak? Ben bizzat şahidim abi. Açıp baksak hatta ripple.com'dan bu infografik hala duruyordur muhtemelen. Ya madem öyle sen burada XRP'yi gözü kara bir şekilde savunuyorsun ki bunda da birazcık haklı olabilirsin. Tabii ki de bütün iş modelini, belki bütününü demesek de belki 10 tane senin bir projen varsa, bir utility'in varsa öyle diyeyim. Bunun belki 8'ini XRP üzerine kurmuşsan tabii ki de onu savunacaksın. Ama tabii negatif bir sonuç gelirse Ripple için de burada da ne olabilir? XRP bir menkul kıymet olarak sayılabilir ve XRP Ripple'ın kullanamama durumu da yasal olarak oluşabilir dostlar. O yüzden davalarda kendini savunmakta Ripple haklı ama tabii lütfen ya Ripple bundan sonra çıkıp şu açıklamayı lütfen yapmasın. Çünkü hiç samimi olmuyor. İşte XRP merkeziyetsiz bir proje, biz de Ripple olarak ayrı bir şirketiz falan. Bunu demesin abi. Sen mahkemede hunharca XRP'yi savunurken tamam ya, realistik olmak lazım ama sen centralized bir proje diyebilirsin abi. Ha tabii Ripple'ın çıkıp biz XRP ile bağımsızız falan demesi, kayıt dışı satışlar, menkul kıymet falan olması, XRP'nin menkul kıymete dönmesi dostlar, bu gibi durumlarda Ripple'ın bundan etkilenmemesini sağlamak için de bu tarz böyle bir açıklama yapıyor olabilirler. XRP menkul kıymet sınıfına girerse de dediğim gibi işler gerçekten karışabilir ve XRP'yi kağıt üzerinde yasal çerçevede gerçekten vasıfsızlaştırabilir, işlevsiz hale getirebilir. Bunlar tabii ihtimaller dahilinde olan şeyler. Gayet ihtimal olan şeyler. Yoksa Ripple kendisini neden yırtsın ya? Yazılı ve sözlü savunmalarla neden kendisini ve XRP'yi can siperhane şekilde savunmaya kalkışsın? Ve dostlarım, toparlayacak olursak da Ripple'ın kaç senedir süregelen bu davası büyük yatırımcılar için de önemli bir tehdit. Düşünseniz abi 100 milyon dolar, 200 milyon dolarla giren yatırımcının elindeki parayı erittiğini, bir anda abuk sabuk bir dava dolayısıyla çöp olduğunu, azdan az gider, çoktan çok gider hesabı. O yüzden bence şu an gerçekten inceldiği yerden kopsun. Ben XRP için inceldiği yerden kopsun diye düşünüyorum. Ripple'ın XRP'nin ki bundan dolayı önü açılsın. Ben davayı takip edeceğim. Ripple'ın savunmasını takip edeceğim. Bakalım neler olacak. Önemli başlıklar olursa zaten hemen yayına gireriz. Diyerek dostlar, şimdi de gelin isterseniz şöyle bugünün bonus bilgisine de geçelim. Biliyorsunuz her videonun sonunda farklı konularla ilgili böyle mini bilgiler veriyorum. Şimdi bugünkü konu şu abi. Dostlar, bugünün bonus bilgisi şu. Hemen şöyle açayım. Çalışırken arka planda genelde slow müzikler açarız ya, böyle bilgisayarda çalışırken kulaklığı takar ve slow müziklerle biraz daha böyle konsantre olmaya çalışırız ama öğrendim ki dostlar, bugün öğrendim ki aslında film veya oyun müzikleri açmak gerekiyormuş, biliyor musunuz? Çünkü o müzikler zaten maksimum konsantrasyon için yapılıyormuş ki düşününce aslında çok mantıklı geldi. Çünkü film izlersin, oyun oynarsın, o platform, o oyun, o film senin maksimum şekilde o işe konsantre olmanı ister ki amacına ulaşabilsin dostlar ki ben de bunu öğrenir öğrenmez hemen Batman'in soundtrack'ini açmıştım. Şimdi bakalım bir önceki videoda sizlerden hangi yorumlar, hangi sorular gelmiş, şöyle canlı okuyalım. Phoenix demiş ki gapleri herkes öğrendi, artık kolay kolay yedirmezler demiş, gülücük atmış. Ben de piyasa çok yeni, her gün yeni insanlar katılıyor. Bitcoin röportajımı izleyin, oynatma listesinde var. Biz herkesin Bitcoin bildiğini sanırken dış dünya çok daha farklı demişim. Gerçekten bir şu oluyor ya dostlar, biz böyle bu işe böyle acayip kanalize olunca herkesin bu işi bizim kadar bildiğini düşünüyoruz ama abi dışarıdaki insanların hani bambaşka hikayesi, bambaşka olayları var ya. Dolayısıyla buna kesinlikle kapılmamak lazım. Piyasa gerçekten çok yeni. Hocam buradan alınır mı demiş Kenal Aral. Umarım bu video senin için bir cevap olmuştur.
Umut Alkan, emeğine sağlık, başarılar. Bu sene yeni AT'ler yani tüm zamanların en yüksek rakamını geleceğine inanıyorum. Gerçi biz altlardayız ama onlar da yolunu bulur inşallah demiş Ozan Esmeray. Murat Felek demiş ki abi merhaba, güzel video için teşekkür ederim. Benim sorunum sürekli pişman oluyorum. Örneğin bundan bir ay önce Bitcoin cash alacaktım. Yarılanmaya kadar satmayacaktım. Sonra fikrimi değiştirip sepet yaptım risk azalsın diye. Şu an Bitcoin cash almış olsaydım neredeyse paramı 2'ye katlamıştım. Bu yüzden pişman oluyorum ve yatırım yaparken doğru karar vermemi engelliyor. Bununla ilgili çözümün var mı ya da sende de böyle oluyor mu? Ben de şöyle bir cevap vermişim dostlar. Gerçekten herkese faydalı olabilir diye okumak istedim. Murat merhaba. Öncelikle içini ferah tut. Kripto paralarda fırsatlar bitmez. Birini kaçırırsan her birini hepimiz yakalayamayız sonuçta. Bir strateji belirle ve bunu bir kağıda yazıp duvarına as. Bunu gerçekten ben belki bir sene önceki videoda da söyledim. Çok etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Aklında tutmakta, kendine verdiğin sözü görmek, böyle realistik olarak gözüne bunun çarpması çok başka şeyler. Son olarak evet hepimizde oluyor abi. Çünkü hepimiz o fırsatları yakalayamayız abi. Bu böyle bir şey zaten doğanın kanununa aykırı. Şöyle bir bakalım. Yükseliş kaçınılmaz. Cesur Ovevolt demiş. Uzun vadede altcoin'lerde yüzümüz gülecek mi? Ledger için de takipteyim. Evet. Ledger'ı hatırlatman iyi oldu Fatih Uçak. Ledger çekilişimiz var dostlar. Biliyorsunuz, daha doğrusu başlayacak. 3 tane Ledger'ım var. Bunları sizlere hediye edeceğim. Hepsi böyle gıcır gıcır. Bunun için de yapmanız gerekenleri zaten açıklayacağım dostlar. Evet, söylediklerinden bazısı bu gece gerçekleşti. Harikasın Eren demiş Mehmet Çalışkan. Evet, yani ben analizleri yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de her dediğimin gerçekleşmesinin imkanı yok. Böyle bir şey matematiksel olarak zaten imkansız ama bu gerçekten böyle bu işe acayip kanalize olunca bazı şeyleri de öngörebiliyorsunuz. Ben de öngörüleri size atıyorum, sonra hadi bana eyvallah deyip kaçıyorum. Gerisi size kalmış çünkü. Şimdi bu videoyu çat diye açtım, tek solukta izledim demiş. Hashtag ben teşekkür ettim. Vay 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 demişim. Emeğine sağlık, etkileşimli, yorumlu, güzel olmuş. Böyle devam bence demiş 100 Mayıs profili. Ben teşekkür ederim. Sizlerin videolarımı izlemesi, sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da paylaşması, hatta Twitter'da beni mentionlayın abi. @erencener yazın. Benim adımı mention yapın ki ben de sizi görüp retweet edebileyim dostlar. Siz de daha çok kişiye ulaşmış olursunuz. Bitcoin Cash analizi yapacaktınız hocam. Halving'den önce yapacağım. Aklımda, söylemiş olayım. Teşekkürler Eren. Pozitif enerjinle bizlere destek oluyorsun. Harika bir program olmuş. Emeğine, yüreğine, nefesine sağlık. Bence hesabında Bitcoin tutanlar 11.800'e stop loss koyabilirler. Halving'den önce gerçekleşirse, yani blok yarılanmasından önce gerçekleşirse test edip geri dönebilir demiş. Hemen şöyle bir like göndereyim. Boş kalmış çünkü boş bırakmayı sevmiyorum. Bitcoin ATS'ine, yani tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar altcoin'ler ezilmeye devam sanırım demiş Akif Eroğlu. Güzel fikrini paylaştığı için ben de kendisine teşekkür ediyorum. Dostlarım, kendinize çok iyi bakın. Videoyu sosyal medyada paylaşmayı dediğim gibi unutmayın. Videoyu beğenin. Yorumlarınızı izleyen herkesin yorumunu başta dediğim gibi bekliyorum. Ve kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna dokunmayı unutmayın dostlar. Tabii ki de bunları yaparsanız videolarım yayınlanır yayınlanmaz izler ve piyasadan uzak kalmaz. Her şeyi çok yakından takip ederseniz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Ben kaçarım. Görüşürüz.